Açıklanamayan doğaüstü olaylara inanır mısınız? Yoksa evrende doğaüstü hiçbir şey yoktur diyenlerden misiniz? Her halükarda tarihin en gizemli olaylarından birine ev sahipliği yapan Clinton Caddesi'nde bulunan esrarengiz bir evde yaşayanların başına gelenler oldukça gizemli. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Olay 1878 yılından Aralık ayında insanın içini donduran soğuk bir gecede yaşanıyor. Edward Smith adlı bir adam evinde esrarengiz olaylar gerçekleştiği iddiasıyla polise gidiyor. Smith bu tarz mistik olaylara hiç inanmadığını belirten biri. Ancak son birkaç haftadır evlerinde gerçekleşen ve anlamlandıramadığı olaylar neticesinde kafası karışıyor. Aşırı derecede korkuyor. Smith polis karakolunda olaylarla ilgili tüm bilgileri görevlilere anlatıyor. O gece polislerden biri şöyle anlatıyor. Gece vardiyasındayken bir adam geldi. Gözleri kan çanağına dönmüştü. İçeri girer girmez ilk sözleri "Yardım edin. Biri bize yardım etmeli" olmuştu. Peki bu evde ne yaşanmıştı? Edward verdiği ifadelerinde birinin sürekli kapıları çaldığını söylüyor. Gecenin bir yarısında kapıyı çalan kişi her kimse, Edward her seferinde koşa koşa kapıya baksa da kimseyi bulamıyor. Üstelik olay sadece zilin çalınmasıyla da kalmıyor. Kapı adeta yumruklanıyor. Tabi olaylar bu kadar da sınırlı değil. Çünkü daha korkunç bazı olaylar yaşanıyor. Özellikle oturma odasına gerçekleşenler. Oturma odasıyla mutfağı ayıran oldukça büyük ve ağır olan kapılar var. Ancak bu kapılar geceleri inanılmaz gürültülü bir şekilde sallanıyor. Yine polislerin olay sonrasında anlattıklarına göre başta hiçbiri inanmıyor, ancak Edward'ın haline üzüldükleri için olayı araştırmaya karar veriyorlar. Dedektif Price birkaç polisle beraber bir gece evi kontrol etmeye gidiyor. Dedektif Price ve diğer 3 polis Smith'in evine ulaşıyor. İlk iş kapı zili inceleniyor, ancak olağan dışı bir şey görülmüyor. Ekip içeri girdiğinde gergin aileyle karşılaşıyor. İki kız çocuğu ve eşiyle birlikte Edward polislerle beraber nasıl bir plan izleyeceklerini konuşuyorlar. İlk önce olaylar tekrarlanacak mı diye tetikte beklemeye başlıyorlar. Dedektif polis memurlarından birini kapının hemen arkasına yerleştiriyor ve zil çalar çalmaz hemen açıp suçluyu yakalamasını istiyor. Diğer polis memurunu ise oturma odasına gönderiyor ve kapılardan ses gelirse hemen harekete geçmesini söylüyor. Gece yarısı geldiğinde haftalardır tekrarlanan olaylar yine gerçekleşiyor ve kapı zili çalıyor. Soğuk ve kas katı havaya sahip bir atmosfer içerisinde herkes birdenbire dona kalıyor. Ancak bu korku çok kısa sürüyor, polis memuru suçluyu yakalamak amacıyla kapıyı hemen açıyor. Karşılaştığı manzara ise insana ürperti veren bir boşluk. Duruma anlam veremeyen polis hemen dışarı adımını atıyor ve etrafına bakınıyor. Ancak görünürde hiç kimse olmuyor. Dedektif neler olduğunu sorunca zil çalar çalmaz kapıyı açtığını, ancak en ufak bir hareketlilikle bile karşılaşmadığını, sadece oldukça soğuk bir rüzgar akımının adeta içimden geçermişçesine evin içine girdiğini söylüyor. Ev bahçeli olduğundan ve bahçe duvarlarını aşmak için bile kısa olmayan biri mesafe kat etmek gerektiğinden polis ekipleri olaya anlam veremiyor. Durum böyle olunca da onlar da huzursuz olmaya başlıyorlar. Bu sefer polis ekipleri işi daha ciddiye almaya başlıyor. Kapı zili tekrar kontrol ediliyor. Uzun uzun. Ancak yine bir sonuç alınamıyor. Ne bir tel, ne bir hille. Her şey oldukça normal görünüyor. Dolayısıyla polisler zile birinin bastığından tamamen emin oluyor. Eve geri giren ekipler çaresiz şekilde aileye bir sonuca ulaşamadıklarını söylüyor. Tam o anda oturma odasının kapıları şiddetli şekilde sallanmaya başlıyor. Evdeki herkes korkudan dona kalıyor, ev neredeyse başlarına yıkılacakmış gibi hissediyorlar. Daha sonra sesler aniden azalmaya başlıyor ve sonrasında tamamen durarak geride buz gibi bir atmosfer bırakıyor. Polisler hemen harekete geçip tüm evi ve evin dışını inceliyor, ancak yine ve yeniden en ufak bir iz bile bulamıyorlar. En sonunda dedektif oldukça zeki bir yöntem buluyor. Zanlıyı tuzağa düşürüp ayak izlerinden takip edebilmeyi amaçlıyor. İşlem tamamlandıktan sonra herkes bir odada toplanıp beklemeye başlıyor. Kısa bir süre sessizlik, daha sonrasında tekrardan bozuluyor. Dış kapının zili tekrar çalıyor ve kapı yumruklanıyor. Polisler hemen külleri kontrol etmeye gidiyor. Ancak gördükleri manzara karşısında şaşkına dönüyorlar.
Çünkü küllerin üzerinde en ufak ize bile rastlanmıyor. Olaylar daha da agresif şekilde gelişmesine rağmen böyle bir sonuç alınması dedektif ve ekibini korkutuyor. Dedektif Price bu olayın sonrasında bu kadarı beni aşıyor diyerek evden ayrılmaya karar veriyor. Tam o sırada hala açık olan dış kapıdan 3 kere kapıya vurulma sesi geliyor. Herkes o tarafa dönüyor. Dedektif dikkatli gözlerle önündeki boşlukta bir silüet görmeye çalışırken birdenbire bir taş fırlıyor ve odanın camından birini komple aşağı indiriyor. Memurlar anında dışarı koşup suçluyu yakalamaya çalışıyorlar ancak yine hiç kimseyi göremiyorlar. Bu olay bardağı taşıran son damla oluyor. Polis ve dedektif ellerinden bir şey gelmediğini söyleyerek hemen evden ayrılıyor. Gece bitiyor. Yeni gün doğarken Smith ailesi umutsuz ve çaresiz bir şekilde kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Tek bildikleri, delirmiş olmadıkları, olayların gerçekten yaşandığı. Ertesi gün küçük bir kalabalık evin önünde toplanıyor ve saatlerce olayların tekrar gerçekleşmesini beklemeye koyuluyor. Camdan dışarı bakan aile, komşularını, arkadaşlarını, yabancıları ve polis ekiplerini görüyor. Dedektif ve ekibi aileyle üst düzey bir yetkiliyi tanıştırıyor. Yetkili aileye her türlü yardım alacaklarını söylüyor. Ancak hem Dedektif Price hem de aile bu evdeki olaylara hiçbir şekilde yardım edilemeyeceğini bilmekte. Olayın üstünden günler, haftalar geçiyor. Evinin önündeki kalabalık giderek azalıyor, aynı şekilde paranormal aktivitelerde. Aylar sonrasında ise aile artık sadece hafif ayak sesleri duyduklarını söylüyorlar. Hem çevredeki insanlar hem de polis ekipleri olayı unutmaya başlıyor. Ancak olaylara hiçbir açıklama getirilemiyor. Günümüzde bu ev hala ayakta ve New York tarihinin en esrarengiz evlerinden biri olarak boş şekilde durmaktadır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.